Bugün sizlere tarih boyunca hem Türkiye için hem de Hristiyanlık dünyası için çok büyük bir öneme sahip olan bir şehirden bahsedeceğim. İznik. Papa'nın Türkiye ziyaretinde İznik'in adının geçmesi elbette tesadüf değil. Peki İznik'i bu kadar özel yapan ne? Neden Hristiyan dünyası buraya bu kadar değer veriyor? Hadi birlikte tarihin derinliklerine doğru bir yolculuğa çıkalım. İznik, Hristiyanlık tarihinde dönüm noktası olarak kabul edilen iki büyük konsile ev sahipliği yapmış bir şehirdir. Konsil, Hristiyan din adamlarının bir araya gelerek en kritik dini kararları aldığı büyük toplantılara verilen isimdir. İşte bu toplantıların en önemlisi 325 yılında ilk İznik Konsili, yani Hristiyanlık tarihinin ilk evrensel konsili burada toplandı. Bu toplantı neden önemliydi? Çünkü o günlerde Hristiyanlık çok hızlı yayılıyordu. Ancak herkes aynı şeye inanmıyordu. İsa'nın kimliği, tanrısallığı, İsa ile Tanrı arasındaki ilişki gibi kritik konularda ciddi tartışmalar vardı. Bu yüzden Roma İmparatoru Büyük Konstantin tüm piskoposları İznik'te topladı ve birlik sağlanmasını istedi. Ve o konsilde bugün bile milyonlarca Hristiyanın inanç esaslarını oluşturan çok önemli bir karar alındı. İznik İnanç Bildirgesi yayınlandı. Bu bildiri, Hristiyanlığın temel inançlarını net bir şekilde ortaya koydu. İsa'nın tanrısal yönü kabul edildi ve Hristiyanlık için tek ve ortak bir inanç çerçevesi oluşturuldu. Bu yüzden İznik, Hristiyanlık tarihinde yeni bir dönemin başlangıç noktası olarak görülür. Ve İznik'in önemi bununla sınırlı değil. Tam 662 yıl sonra 787 yılında İkinci İznik Konsili yine bu şehirde toplandı. Bu konsilde başka bir büyük tartışmayı çözdü. İkonların, yani dini resimlerin kullanılıp kullanılmaması. Bazı gruplar ikonların put olduğunu savunuyordu. Bazıları ise ikonların inancı güçlendirdiğini düşünüyordu. Bu tartışma yıllarca devam etti. Ve nihayet İznik'te yapılan konsilde karar verildi. İkonlara saygı duyulması kabul edildi. Bu karar özellikle Ortodoks Hristiyanlar için çok büyük önem taşır. Bugün Ortodoks kiliselerinde gördüğümüz ikon geleneğinin temeli İznik'te atılmıştır. Bu konsillerin toplandığı en önemli yapı ise İznik Ayasofya'sıdır. Bugün cami olarak kullanılan bu yapı Hristiyanlar için kutsal kabul edilen bir mekandır. Papa'nın ziyaret planlarında İznik Ayasofya'sının yer almasının sebebi de tam olarak budur. Burası, Hristiyanlığın kaderinin şekillendiği noktalardan biridir. Peki İznik neden hala önemli? Bugün bile İtalya'dan, Yunanistan'dan, Rusya'dan ve dünyanın dört bir yanından Hristiyanlar İznik'i tarihi bir hac noktası olarak ziyaret ediyor. Çünkü İznik, Hristiyanlığın resmi inanç temellerinin atıldığı şehir, ikon geleneğinin kabul edildiği yer, Doğu ve Batı Hristiyanlığı arasında ortak bir hafıza noktası ve Papa'nın gözünde birleştirici bir semboldür. Papa'nın Türkiye ziyaretinde İznik'i öne çıkarması da bu yüzden çok anlamlıdır. Bu şehir sadece Hristiyanların değil, tüm insanlığın ortak tarihi mirasıdır. Tarih, bazen bir şehrin kaderinde şekillenir. İznik de böyle bir şehirdir. Binlerce yıl önce alınan kararların bugün bile dünya çapında etkisi sürmektedir. Eğer bu tür tarihi olayların gizemlerini merak ediyorsanız, kanala abone olmayı ve videoyu beğenmeyi unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.